Evet, merhaba tekrar. Bir önceki videoda Ethercat Network'üne bir encoder'ı nasıl dahil ederiz ile alakalı yaptığımız kartımızı göstermiştik. İki tane encoder girişimiz vardı. Birisi diferansiyel çıkışlı encoder'ların bağlanacağı 5 voltluk bir giriş. Diğeri de 12, 24 volt ya da 5 volt PNP ya da NPN çıkışlı encoder'ların A'sı A değili olan ya da sadece A, B, Z çıkışlı olan encoder'ların bağlanacağı giriş. Bu kartla iki tane encoder'ı aynı anda Ethercat network'ümüze dahil edebiliyordunuz. Şimdi sıradaysa e, I/O kartımız var. Bunu çalıştıracağım size. Şöyle yapalım. Evet. I/O kartımızda da yine Ethercat in-out portları var. 12 tane izole çıkış, transistör çıkışı, optokuplör çıkışı, 12 tane izole optokuplör girişi, 4 tane analog 0-10 volt giriş, 4 tane de analog 0-10 volt çıkış. Bunlar da izoledir. 24 voltta kart desteğimiz var. Bu şekilde bir kartımız var. Şimdi TwinCat'i çalıştıralım. Tekrar TwinCat Beckhoff'un arayüz yazılımı projemizi açtık. Şimdi şöyle küçülteyim. Yan yana gelsin. Evet. Şimdi ben tekrar siliyorum buradan. Yeniden başlıyormuş gibi size yardımcı olmak için. Bunları kaldırıyorum. Ee, Ethercat Network'üme scan diyorum. O iki tane kartı buldu. Kartlar şu anda gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Hazır modunda. Bir tanesi encoder interfeysimizdi. Bir tanesi de analog 12 dijital 4 analog I/O'muz. Burada girişlerimiz ve çıkışlarımız var. Input'lar sıfır görünüyor. Şuradan Network'ü free run modunu alalım. Evet, açıldı şimdi. Analoglar ana 1, ana 2, ana 3, ana 4 portlarına düşüyor. Dijital de buradaki input değerine düşüyor. Nasıl girişleri okuyacağız? Şu şekilde. Buradan bir tane tel alalım. Şu telin de ucunu açalım. Evet, şurada giriş kısmımız bu şekilde. Ee, Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili konnektörümüz var. Bunların ilk 6 tanesi girişler için, sonuncu ise COM bağlantısı için. Şimdi bu COM bağlantısını, şu kablomuz yetecek mi? Yetmeyecek. Biraz daha uzun bir kablo istiyor olalım. Şu olsun. Kablonun uçlarını açıyorum. Evet, şuraya bağlıyorum. Bunu artı 24'e bağlıyorum. Şöyle çekersem kenara doğru. Şuradan herhangi bir terminale bağlıyorum. Burası bizim artımız. Artıya bağladım. Tekrar geriye alıyorum. Arada bir taş dönüyor nedense. Şuradan da acaba bir. Şöyle sağ tıklayayım, dönüştür diyeyim. 180 derece dönüştür diyeyim. Düzelecek mi? Yanlış yeri yaptık. Dönüştür 180 derece. Şunu dönüştüreceğiz. Dönüştür 180 derece. Evet. Şimdi tamam. Buraya artı 24 voltu verdik. Şu iki en sağdaki iki konnektörden herhangi birine ya da ikisine bağlayabiliyoruz. Şimdi eksiden faz verdiğimizde eksiye telimi bağlıyorum.
Şimdi bunda GND var ucunda. Bunu 1'e dokunduracağım. Dokundurdum. Gördüğünüz gibi led yandı. Input'ta 1 oldu. Yani birinci girişte değer var. İkinciye dokunuyorum. Yine ikinci led yandı. Bu sefer input 2 oldu. Üçüncüye dokunuyorum. 4 oldu. Dördüncüye dokunuyorum. 8 oldu. Yani 2 üzeri giriş sayısı gibi değerler geliyor. Bu şekilde 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ve son olarak 2048'e kadar değerler gelebiliyor. Ee, Tek tek değer gelebildiği gibi çoklu da alım yapılabilir. Yani aynı anda birkaç tane girişten değer geldiğini düşünürsek bunu nasıl yapalım? Bir tane daha bağlayalım. Ucunu açıyorum telimin. Bir tane daha bağlayalım. Şimdi birinci girişte sabit bir girişimiz var. Input değerimiz 1 o yüzden. Ben bir tane daha eksiden tel çekiyorum. Evet, şimdi bunda da bir eksi var. GND var yani. Bunu da elle 2'ye değdiriyorum. Bu sefer 3 oldu gördüğünüz gibi. 1 ve 2'den geldi. Toplamı 3 oldu. Bir yanına değdiriyorum. 5 oldu. 1 ve 4'ten geldi. 5 oldu. Bu şekilde girişleri okuyabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz gibi girişleri okuyabiliyoruz. Evet. Durum bu şekilde. Bunu da şuraya bağlayalım. Sabit olarak yansın. Neymiş? 33. 32 ile 1'de veri var. Burada da nasıl, hangi girişte veri olduğunu görmemizin en kolay yolu şu. Bu bir hesap makinesi açıp bunu programlayıcı moduna alırsak, dek değerine de 33 yazarsak, şu birinci, ikinci sıfır, üçüncü sıfır, dördüncü sıfır, beşinci sıfır ve altıncıda giriş olduğunu görebiliyoruz. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Çok fazla bunun üzerinde durmama gerek yok. Girişler bu şekilde. Şimdi ben bu girişteki telleri çıkartıyorum. Çıkışları göstereceğim. Yani bildiğiniz PLC çıkışları ve girişleri gibi zaten. Çok şey değil, zor değil. Burada bir tane rölemiz var. İnce röle, slim röle. Bir tane de SSR rölemiz var. Bu iki tane röleyi bağlayacağım. Standart bunlar. Piyasada bulabileceğiniz röleler. Slim rölenin A1 ve A2 uçları burada. Slim röleyi çalıştırmak için önce A1 ucuna artıya bağlıyoruz. Geliyorum. A1'e telimi bağladım. Bunu da götürüp artıya bağlıyorum. Hop, olmadı. Evet, şimdi oldu. Eksiği de istediğim çıkışa bağlayacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine konnektörümüz var. Şuradan açarsak gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 diye soldan sağa doğru çıkışlarımız devam ediyor. En sağdaki de bir saniye. Evet, en sağdaki de çıkışlarımız şu şekilde, her bir çıkışımız. Burada bir optokupörümüz var. Şurası konnektörümüz ortağa bağlı, ortak konnektörümüz bu. Bunu GND'ye bağlayacağız. Bunu da bir telle GND'ye bağlayalım. Evet, bir adet telin ucunu açıyorum.
çıkışların komunu GND'ye bağlıyorum. Evet, çıkışların komunu GND'ye bağladım. Şimdi de A2 ucunu röleye bağlıyorum. A2 ucunu röleye bağlıyorum. Evet, bağladım. Bunu da götürüp birinci çıkışıma bağlıyorum. 2 üzeri 0 yani birinci çıkış. Şimdi az önce inputlara bakmıştık. Şimdi ise outputlara bakacağız. Outputlar şu şekilde. Bu çıkışları kontrol etmek için şuradaki output register'ına değer atamamız lazım. Buraya online write deyip 1 dersek birinci çıkış yanacak. Çıt diye ses duydunuz mu bilmiyorum. Şu anda rölenin ledi yanıyor. Görülüyor mu? Şöyle tutayım. Rölenin ledi yanıyor. 0 atayım. Kapatayım röleyi. Sağ tıkladım. Online write dedim. 0 dedim. Gitti. Tekrar getiriyorum. Online write. 1 diyorum. Böyle çekti. Aynı şekilde burada da ledi de yanıyor. Bu şekilde çıkışı çalıştırabiliyoruz. Birinci çıkışı değil de diyelim ki 2'yi kullanalım. 2 üzeri 1, 2. Buraya 2 yazdığımızda ikinci çıkış yanacaktır. LED'i görüyorsunuz şurada. LED değişti. Birinci LED'den ikinci LED'e geçti. Yine 0 yazarsam online write, 0 yazarsam kapanacak. Online write, 2 yazarsam bu da yanacak. İki çıkışı birden çalıştırmak için ne yapmam lazım? Buraya 3 yazacağım. 1 ve 2. çıkışın çalışması için 3 yazacağım. Gördüğünüz gibi burada 2 tane led yanıyor şu anda. 2 çıkışımız, birinci ve ikinci çıkışımız aktif. Bunu da nasıl anlıyoruz? Hesap makinesine gelip 3 yazarsak desimal kısmına 1 ve 1. Birinci ve ikinci çıkışı 1 olmuş oluyor. Bu şekilde burayı aktive edebiliyoruz. Bütün çıkışları aktif etmek için ne yapmamız lazım? 12 tane biri yan yana yazmamız lazım. O da ne oluyor? 12 tane bir. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Binary kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4095 yazdığımızda bütün çıkışlarımız aktif olacak demek. Geliyorum. Buraya sağ tıkladım. Online write dedim. 4095. O da hexadesimal FFF'ye denk geliyormuş. Hepsi yandı. Bir tanesini söndürelim. Online write diyelim. Birinciyi söndürelim. 4094 yazdım. Birinci söndü gördüğünüz gibi. Buraya istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Yazdığınız rakamda da diyelim ne olsun? 2786 olsun. Hadi böyle şey olmasın. 2435 olsun diye. Burada hangileri yanacak? Sağ tıklıyorum. Online write diyorum. 2435 yazdım. OK dedim. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci yanacak. Birinci ve ikinci yanıyor. Birinci ve ikinci yanıyor. Sonra 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7. yanacak. Yani sağdan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yanacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yanacak. Onun yanındaki yanacak. 2 tane yanmayacak ve bir tane yanacak. Gördüğünüz gibi buradaki rakam buraya geçmiş oluyor. Bu şekilde çıkışları çoklu olarak kullanabiliyoruz. Eğer şu SSR'ı bağlamak isteseydik zaten röle ile aynı şekilde bu artı kısmı A1'e denk geliyor. Eksi kısmı da A2'ye denk geliyor. Bunları buradan söküp şu açmadı.
A2 ile söküyorum. A2 ile söktüm. Şu an 2'ye bağlı. 2 yandığı için SSR'ımız da yanıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle karanlık yok. Nereden geliyor? Evet, SSR'ın LED'i yanıyor gördüğünüz gibi. Çünkü ikinci çıkışımız aktif. Eğer biz bu 2435 rakamından sadece 2'yi söndürmek için 2 sayısını çıkarırsak, online write diyelim 2433 yazarsak, pardon yanlış yazdım, 2433, okey diyorum. İkinci söndü. SSR da durdu gördüğünüz gibi çalışmasını durdurdu. Çıkışları da bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Şimdi çıkışları da gördükten sonra analoglara bakalım biraz. Önce analog 10 volt çıkışa bakalım. Şu çıkıştaki, dijital çıkıştaki telleri söküyorum. Kısa devre yaratmasın diye. Bunları kenara aldım. Burada bir out offset diye bir değerimiz var. Bunu sonradan bahsedeceğim. Bir tane ölçü aleti getiriyorum. Şöyle koyayım. Dediğim gibi şurası 4 tane analog 0-10 volt çıkışımız. Birincisi DAC 1, DAC 2, DAC 3 ve DAC 4 diye gidiyor. Sol taraf artı ucu, sağ taraf eksi ucu. Eğer ben buraya ölçü aletimin kırmızı ve siyah uçlarını bu şekilde değdirirsem, şöyle koyayım. Evet, bu şekilde değdirdiğimde şu anda 0 volt gibi bir değer var. Çok düşük bir değer var. DAC 1'e geliyorum. Sağ tıklıyorum. Online write diyorum. Buraya hexadesimal yazıyoruz arkadaşlar. En yüksek F değerini yazabiliyoruz. Yani 65.535 değerini yazabiliyoruz. Yazdığım anda burası maksimum değerine ulaşıyor. Şimdi biz 0-10 volt çalışacağız. Burası 11.1 volt görünüyor. Nasıl olacak bu? Nasıl düzelteceğiz burayı? Buraya geliyoruz. Output offset'e online write diyoruz. 11.1 volt float değerini, hatta 15 volt float değerini yazdığımızda burası hemen işte 9.89, 9.10 değerine yakın bir değere geliyor. Biraz daha yaklaştıralım ona. 15 değil 11.1 yazalım. Biraz daha arttı gördüğünüz gibi. Şunu 0.5 yaparsak bu şekilde işte 10 volta çok yakın bir değere çekebiliyoruz. Çıkışımızı ayarlayabiliyoruz. DAC 1 çıkışı bu. DAC 2 çıkışına bir şey yazmak istersek, burası yine sıfırda şu anda. Buraya da ne yazalım? 5 volt yazalım. Nasıl yapacağız onu? 7 FFF. Evet, gördüğünüz gibi buraya da değeri yazdığımızda 5 volta çok yakın bir değer geldi. 4.9 volt geldi. Bu şekilde bir kullanımı oluyor. Diyelim ki şuraya da kamera yine gitti. Kamerayı yenileyelim. Yeniden deneyelim. Bu output'ları hexadesimal düşünmemiz lazım. Şuna da bir değer yazmaya kalkarsak diyelim ki 1000 yazalım buna da. 4096'ymış. Değdiğimizde işte 624 milivolt seviyesinde bir voltaj okuyoruz. 2000 yazarsak 2000 hexadesimal yazarsak 1.2 volt gibi bir değer geliyor. Yine tam açık yani FFFF yazarsak 10 volta yakın bir değer geliyor. Yarısını yazarsak 7 FF'tir. 5 volt gibi değer geliyor. Bu şekilde bir kullanım var.
Evet, analog çıkışımız bu şekilde. Analog girişlerimiz nasıl çalışıyor? Şimdi şurada şu çıkışı bu sarı telle analog girişe bağladım. Birinci DAC çıkışını birinci analog girişine bağladım. Input'a baktığımda bunların maksimum ve minimum değerleri aynı değil. E, Yani şöyle göstereyim. FFFF 16 bit çıkış varken girişlerimiz maksimum 26.523 desek işte maksimum yaklaşık 15 bite yakın bir değerde bir giriş alabiliyoruz. Ee, DAC 1'e dediğim gibi DAC 1'in çıkışını analog 1'e bağlamıştık. DAC 1'de ne var? Tam açık FFFF var. Yani 10 volt var. Analogda 1'de ne varmış? 26.524 değeri var. Eğer bunu yarıya düşürürsek 7 diyelim. 13.214 oldu. Yani 26.500 küsürün tam yarısı geldi. Burayı da bu şekilde analog olarak okumamız mümkün oluyor voltajları. Bakayım burada kaç volt var? 5 volt olması lazım. 5 volt olması lazım. 5 volt var görüyorsunuz. 4.957 volt var. Bu şekilde bir durum var. Evet, kartımız bu şekilde. Ethernet Network'üne hem analog hem dijital giriş ve çıkış olarak bağlanabiliyor dediğim gibi. Bunu gerek Beckhoff'un master cihazlarına da bağlayabilirsiniz. Gerekse diğer master cihazlara bağlayabilirsiniz. Biz Linux CNC'de daha çok kullanmak üzerine e, ürettik bu kartları. E, Sorunuz olursa mail yardımıyla bana ulaşabilirsiniz. Mailim de aşağıda yazıyor zaten. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.